Keanu Reeves'in bir zamanlar öldürülemez gibi görünen suikastçısının en son John Wick Bölüm 4'te beyaz perdeye çıkmasından 2 yıldan fazla bir süre sonra, popüler aksiyon serisi yeni bir sinematik macerayla geri döndü. Len Wiseman'ın yönettiği John Wick'in dünyasından, Balerin. Son filmden bu yana geçen sürede, seri ilk yan filmi olan Peacocks The Continental'ı yayınladı ve birkaç ek projeyi de geliştirme aşamasına soktu. Orijinal filmlerin bir hayranı olarak, itiraf etmeliyim ki beni en çok Ballerina heyecanlandırdı, çünkü tamamen yeni bir kahramanı var. Ballerina önceki filmlerin belirlediği yüksek standartları yakalayabiliyor mu? Dürüst olmak gerekirse, pek değil. Ama izlerken iyi vakit geçirdim mi? Kesinlikle. Ballerina tartışılması ilginç bir film çünkü bazı açılardan yaratıcı ekibin hırsını ve heyecanını gerçekten hissedebiliyorsunuz. Burada pek çok ilgi çekici fikir var, sorun şu ki, yazar Shayhat'ten en iyilerini ayıklamak yerine hepsini bir araya getirmiş. Yeniden çekimlere ve John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski'nin filme ne kadar dahil olduğuna dair haberler çıktı. Bu noktada, Ballerina'yı sadece şu anki haliyle değerlendirebilirim ve bazı unsurların herkes için olmayacağından şüphelensem de, John Wick serisine kesinlikle büyüleyici bir katkı sağlıyor. Kronolojik olarak Bölüm 3, Parabellum ile Bölüm 4 arasında yer alıyor, ancak bunun ayrıntıları hakkında çok fazla düşünmekten kaçınmak muhtemelen en iyisi. Balerin hırslı, bir hataya kadar. Uzun bir önsözün bize bildirdiği üzere, yeni kahramanımız Eve Majaro, babası bir suikastçı kabilesi tarafından öldürüldükten sonra genç bir kız olarak Ruska Roma klanına katılmıştır. John Wick'e benzer şekilde Eve de intikam hırsıyla yanıp tutuşuyor, ama Ballerina'nın bu noktaya gelmesi biraz zaman alıyor. Sadece 1,5 saatlik bir film için, hikayenin özüne gelmeden önce olay örgüsünün diğer unsurlarına çok fazla zaman harcanıyor ve sonuçta Eve'yi yönlendiren şey. Muhteşem görseller bir yana, Ballerin biraz kimlik krizinden muzdarip. O arada söz konusu görevin ana olay örgüsüyle çok az ilgisi var, ancak çok havalı bir kulüpte geçiyor. John Wick serisi her zaman en şık serilerden biri olmuştur ve Ballerina'da Prag kıtasından 3. perdenin geçtiği karla kaplı dağ köyüne kadar sayısız çarpıcı mekanıyla bu yüksek çıtayı karşılıyor. Her mekan dinamik aksiyon sahneleri için bolca fırsat sunuyor ve Eve'in her ortama nasıl uyum sağladığını izlemek gerçek bir heyecana dönüşüyor. Bir dövüşçü olarak becerikliliği, bazı yaratıcı ve heyecan verici dövüş sahneleri yaratarak öne çıkıyor. Zaman zaman o sahnelerin cilasından yoksun olsalar bile, bana ana John Wick filmleriyle aynı heyecan verici hissi verdiler. Muhteşem görseller ve kaliteli aksiyon bir yana, Ballerin biraz kimlik krizinden muzdarip. Bir orijin hikayesi mi, ilk John Wick gibi basit bir intikam hikayesi mi yoksa mitoloji ağırlıklı bir franchise taksimi mi olmak istediğini kestiremiyor. Belirli bir kulvar seçmek yerine, her 3 kulvarı da farklı başarı dereceleriyle vurmaya çalışıyor. Elbette, Ruska Roma'nın iç işleyişine bir göz atmak ve Eve'in nasıl yetiştirildiğini öğrenmek harika, ancak yukarıda bahsedilen ilk görev gereksiz ve Eve'in öğrendiği dersler, çalışma süresinin geri kalanı boyunca ağır bir şekilde pekiştiriliyor. Ballerin, John Wick evrenini genişletmek için bazı büyük hamleler yapıyor. Sonunda Eve gözünü babasını hedef alan ve şansölye tarafından yönetilen gruba çevirir. Uzun bir süre boyunca herkes bu kabileye bulaşılmaması gereken korkunç bir tarikat muamelesi yapar. Yönetmenden söz konusu grubun bir üyesi olan Norman Reedus'un az kullanılan Daniel Pinay'ına kadar herkes, neredeyse aptallaşan diyaloglarda onlardan geniş ölçüde uğursuz bir şekilde bahsediyor. Bize bu insanların ne kadar korkunç olduklarını söyleyip duracaksanız, buna kendimiz karar verebilecek kadar korkunç değiller mi? En azından, Eve'in şansölye ile kaçınılmaz çarpışması için yüksek beklentiler yaratıyor. Eve'in toplulukla tanışması filme absürt bir neşe katıyor, ancak mizah sonunda kasıtsız olarak gülünç olma riskini taşıyor. Ballerin, John Wick filmlerine kıyasla olaylara daha abartılı bir yaklaşım sergiliyor ve spin-off kendi kimliğini hak etse de, daha önce gördüklerimizde bir şekilde çelişiyor. Kendi başına bir şey olmaya çalışsa bile, Winston ve Charon'la kısa sahneler için hala zamanı var. Baba Yaga'nın kendisine gelince, Ballerina fragmanları Wick'in küçük bir rolü olduğunu zaten göstermişti. İlk sahnesi umduğumdan daha zorlama geliyor ama daha sonraki bir sekans Reeves'i bir kez daha rolde görmenin heyecanını yaşatıyor. Bize bu dünyada kimsenin ondan daha iyi olmadığını hatırlatıyor ama Eve de aynı kumaştan kesilmiş. De Armas gerçek bir aksiyon yıldızı olarak statüsünü sağlamlaştırıyor ve her dövüş sahnesine onu Wick'ten ayıran kavgacı bir enerjiyle atılıyor. Her şeyden öte, bu karakterle vakit geçirme şansını elde etmeyi sevdim.
Donnie'nin Sainen'e odaklanan bir spin-off, animasyon bir prequel ve Reeves'in Wiki ile 5. bir filmde dahil olmak üzere geliştirilmekte olan çok sayıda başka John Wick projesi var. Balerin, bu dünyanın hala sayısız hikaye anlatma yollarına sahip zengin bir dünya olduğunu kanıtlıyor. Tek endişem, yeni projeler iyi düşünülmezse, özenle inşa edilmiş bu evrenin dağılmaya başlaması. Burada, güçlü bir zaman çizelgesi ve sınırlar oluşturulmadığı takdirde daha da büyümekte tehdit eden olay örgüsü boşlukları var. Yine de, Ballerina bir devam filmi için geniş bir alan bıraktığından ve de Armas'ın bunu yönetme görevine hazır olduğuna dair çok az soru olduğundan, gelecekte Eve'yi daha fazla göreceğiz. Ve Armas'ın ilk filmi büyük ölçüde şiddet dolu, heyecan verici bir aksiyondan oluşuyor ve beyaz perdeye eğlenceli bir şekilde aktarılıyor, ancak sorunları da yok değil. Umarım bu katil tekrar dans etmeye başlarsa, daha akıcı bir anlatı ona daha iyi hizmet eder. John Wick'in dünyasından Balerin 6 Haziran Cuma günü vizyona giriyor.